Merhabalar efendim, merhabalar. Pelin Çini ben. Pelin Çini'nin YouTube kanalında bugün, sadece beni görüyorsunuz değil mi? Bakın yanında partner Onur Monur yok. Baş başa kaldık. Şimdi sevgili avukat Ezgi Kara Bayraktar konuğum. Öncelikle bir hoş geldin diyeyim. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben çok heyecanlıyım sizle yayın yapacağız diye. Çok önemli bir mesele konuşacağız hakikaten. Ben heyecanlıyım çok. Hı hı. Öncelikle sizi şöyle takdim etsem olur herhalde. Çünkü sosyal medya hesabınızda işte boşanma, nafaka, miras paylaşımı bunlar anladığım kadarıyla hani doğru yanlış söylüyorsam ne olur düzelt ama doktorlardaki ihtisas gibi. Hani böyle Doğru. avukatlık uzmanlık bölümünüz sizin bu anladığım kadarıyla değil mi? Evet, doğru. Burada ihtisaslaşmaya çalışıyoruz. Burada çalışıyoruz daha çok. Bu özel davalara bakıyoruz. Aile hukuku, miras, boşanma gibi. Ezgi Hanım neden bunu seçtiniz? Çok alakası mı? Yani mesela niye en çok bunu istediniz? Merak Şimdi ettim. öncelikle kadınlara yardımcı olmak, özellikle boşanma davalarında en çok mağdur olan kişiler kadınlar oluyor. Hı hı. Dolayısıyla kadınlara yardımcı olmak beni mutlu eden bir tarafı var bunun. İkincisi bu alanda çalışmak beni mutlu ediyor. Yani karşılıklı iddiaları dinlemek, insanların hayatıyla alakalı bilgi sahibi olmak, sonra olayın özüyle ilgili iki tarafın da kusurlarını bir şekilde tespit etmek. Bunlar benim için, bir anlamda, üzerinde uğraşması eğlenceli bir noktaya geldi. Çok acı şeylerle de karşılaşıyoruz. Anladım. Çok sıkıntılı dosyalarda da var. Orada da bazı profesyonelliğimizi bozmadan empati kurabiliyoruz. Empati, tarafım da yüksektir benim. O nedenle bu tarafa yöneldim. Yani şöyle bir şey gülümsüyorum o böyle nükteden bir gülümseme hemen orada yorumlarda bana şimdi sağlı sollu bir şeyler söylemeyin şeyden gülüyorum. Şimdi hani Ezgi Hanım dedi ya kadınlara yardım etmek. Şimdi iki taraf hani taraflar arası şimdi boşanmalarda mağdur olan kadın genelde deniyor. Şimdi taraflar ama yani baştan söyleyeyim de yani olduğu gibi boşanmada genelde iki taraf olmuyor. Bu aralar hep bir üç taraf şahitliğindeyim ben. Yani iki değil üç kişi boşanıyor gibi Hı oluyor. hı. Bunlar magazin camiasında daha çok rastlanan bir şey. Yani biraz iki kadın arasındaki mücadeleye de dönüyor sanki ya. Ben böyle çok şey bir yorum yapıyor olmayayım ya da yaptım bile Hı hı. yorum. Biraz öyle bir şey hissediyorum. Doğru mu analizim sizce? Açıkçası şu anlamda size hak veriyorum. Zina ile ilgili boşanma davaları son derece artmış durumda. Davaya dönmeyen ve bize sosyal medyadan ya da, kendi iletişim hattımızdan gelen sorularda da çoğunlukla, zinaya, bulaşmış genelde problemler görüyoruz ve, ciddi anlamda yaygın, bununla alakalı çok çok fazla dava var. Sadakatsizlikle alakalı çok fazla dava var şu anda. Ezgi Hanım ben sizin sosyal medyadaki videolarınızı çok beğendim. Başlıkları, kancaları çok beğendim. Bir de yani hani böyle gerçekten esasında insanların sormak istedip de soramadığı soruların cevapları biraz anladığım kadarıyla veriliyor sosyal Hı medyada. hı. Şimdi Hı zinadan hı. bahsettiniz. Hemen Hı şunu hı. bir sorayım. Zina suç mu? Bir. İkincisi sadakatsizlik anlamında zina sadakatsizlik olarak kullanıyoruz değil mi? Zina dediğimde ben bir eşin diğerine sadık olmamasını kastediyorum değil mi? Kastım bu. Hı. Tam değil, onu da açıklayayım. Tamam, Bunu bir devam edelim. açıklar mısınız önce? Allah aşkına. Şimdi zina ve sadakatsizlik arasındaki farkı biz bir anlayabilir miyiz? Şimdi, zina öncelikle zinanın gerçekleşmesi için bir karşı cinsle yaşanan bir cinsel ilişki olması lazım. Burası çok önemli. Hemcinsiyle yaşanan cinsel ilişki de zina değil, haysiyetsiz hayat sürme olarak değerlendiriliyor Yargıtay'ca. Aynı zamanda zina, olması için muhakkak cinsel ilişkiye, delalet eden birtakım deliller ortada olması gerekiyor. Sadakatsizlik dediğimiz zaman sadakatsizlik çok daha geniş kapsamda yorumlanabilecek bir kavram ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması yani çekişmeli genel boşanma sebeplerinden biridir bu. Dolayısıyla sadakatsizlik bir sosyal medya fotoğrafının beğenilmesi bile olabilir. Sürekli kadınlarla WhatsApp görüşmeleri yapmak, sürekli telefonda olmak ya da flörtöz davranışlarda bulunmak sadakatsizlik olarak değerlendirilebilir. Sırf bunlar yüzünden zina ile ilgili dava açamazsınız. Ama zinaya delalet eden bazı şeyler vardır. Örneğin kadın veya erkek karşı cins birisine karşılıksız kazandırmalar yapıyordur. Karşı cinsle çok sık görüşüyordur. Karşı cinsle samimi fotoğraflar paylaşıyordur.
Bunlar var ise zinaya delalet eder veyahut da karşı cinsten biriyle uzun süre bir odada kapalı kalmıştır. 24 saat bir gece geçirmiştir. Bunlar zinanın varlığına delalet eder. Her dosyada tabii ki somut olayın özelliği ve delillere göre incelenir. Ama muhakkak cinsel ilişkiye delalet edecek bir vakıanın olması şart. Zina suç mu sorusuna gelince zina suç değil TCK kapsamında. Bu çıkarıldı. Artık zina suç değil. Ama zina bir özel boşanma sebebi. Nedir yani özel boşanma sebebi? O konuyla alakalı yani zina boşanma sebebine bağlı dava açtığımızda zinayı kanıtlamak mecburiyetindeyiz. Yani başka sebeplere dayanmıyoruz. Dolayısıyla bu şu da olabilir. Genel boşanma sebebine dayanılarak dava açılmıştır. Ya evlilikte problemler vardır, anlaşılamıyordur. Tamam. Boşanma davasından sonra çok da güncel bir haber okudum bununla alakalı. Bir tartışma var şu anda gündemde de. Boşanma davası açıldıktan sonra meydana gelen zina. Bu çok önemli. Bunda ne yapmalı taraflar? Şimdi boşanma davası açılsa bile taraflar boşanana dek, hatta dosya kesinleşene dek, ben buraya bir eleştirimi düşeceğim çünkü maalesef sadakat yükümlülüğü devam ediyor. Ya bu çok garip. Birbirini istemeyen iki insan boşanma davasında karşı dava da açılmış. İki taraf da birbirine kusur atfetmeye çalışıyor. Bir sürü problem yaşanıyor ama yani kanunlarımız bekliyor ki boşanma davası bitene kadar belki barışırlarsa diye ve nesebin korunması için sadakat yükümlülüğü devam etsin diyor. Nesebin korunması için çok doğru. Çünkü boşanma davası devam ederken hatta kesinleşene kadar, kesinleştikten sonraki 300 gün içerisinde, iddet müddeti içerisinde bir çocuk meydana geldiği zaman bu kocaya ait oluyor. Onu anladım. Ya başkasından yapsın gerekirse ama hiç önemli değil. Kocaya ait oluyor ve soy bağının reddi davası açılması gerekiyor. Dolayısıyla kanunlarımız bunu nesebin karışmaması için yapıyor. Yoksa kimsenin hayatını kısıtlamak için değil. Sosyal medyada bana gelen yorumlar yeter artık hayatımızı yaşayamıyoruz. 5 yıldır davam sürüyor. Yeni ilişki çok haklılar. Gerçekten haklılar. O zaman buna şöyle bir çözüm gelmesi lazım. Boşanma davası açıldığında ilk celse taraflar bir araya gelecek. Boşanmak istiyor musun? Boşanmak istiyor musun? Eğer bu konuda boşanma noktasına netlerse ilk celse boşanılacak, kesinleşilecek ve daha sonra boşanmanın ferileri konuşulacak. Bu boşanmada kim kusurlu? Bu. Peki mesela şu karşılıklı anlaşmalı boşanmada biz boşanıyoruz, tamam, artık ikimiz de istiyoruz, gittik. Zaten niye orada uzamıyor değil mi? Ben 2 kez boşandım şahsen. Benim hiç uzamadı yani. Bir gittim çıktım. Yani evli girdim normal çıktım. Böyle uzayan bir şey değil benim bildiğim bir şey de. O yüzden mesela biz karar verdik gittik. Orada neden uzuyor Ezgi Hanım? Yani girdik içeri, niye biz boşanamıyoruz? Anlamıyorum onu ben. Şöyle, boşanma sadece boşanmak istemekle alakalı bir şey değil. Boşanmanın tüm serileriyle ilgili anlaşmış olmamız lazım. Nafaka, velayet, tazminat, zinet, mal paylaşımı, bunları yapmadığınız müddetçe maalesef ki hakim boşanma kararını vermez. Velayette hatta kişisel ilişkinin bile belli bir noktada taraflarca kararlaştırılmış olmasını ister. Bunlar olmaksızın evet ben seni istemiyorum ama beni boşayacaksan bana şu kadar tazminat vereceksin. Bana şu evi vereceksin, şu arabayı vereceksin, şirkette ortaklığımdan şu kadar pay vereceksin gibi anlaşmazlıklar olduğu zaman boşanılamaz. Zaten eleştiri bu yönde. İki taraf da boşanmak istiyorsa boşanma gerçekleşsin. Bu söylediğim tartışmalar davanın devamında görülsün. Ayrılsın isterim yani ben bu iki dosya. Boşanma ayrı, ferileri ayrı. Ama galiba muhtemelen hani anlamaya çalışıyorum. Şöyle de bir şey oluyor yani istiyoruz ama şu parayı ver, yani işin içine para girdiği zaman yani anlaşmazlık başlıyor. O zaman ben de bunu uzatırım. Sen de hayatına devam edemezsin. Sen de edemezsin falan diye karşılıklı birbirimizin hayatını mahvederek devam ediyoruz. İlk 3 para alacağız diye. Ben çünkü bunu çok duyduğum ve gördüğüm için anlamlandıramıyorum. Ceketimi alıp çıkmak uyguladığım bir taktiktir. Buradan izleyenlere şahsen eğer öyle bir derdiniz yoksa tavsiye ederim. Peki mesela şunu soracağım. Şimdi zina ile sadakatsizlik arasındaki çizgiyi açıklarken çok önemli de şeyler söylüyorsunuz. Şimdi sosyal medyadan başka birine böyle like etmek, efendim yazışmak sadakatsizlik bölümüne giriyor. Doğru. Ama bir cinsel ilişki yaşanlayan biz mahkemede bu kişi efendim ben eşime diyorum ki zina suçu işledi. Bunu ispat etmek için ben mahkemeye, yani hakime onların karşıda bir cinsel ilişki yaşadığını
ihtimalini düşündürmem gerekiyor. Değil mi? Öyle deliller olması lazım elimde benim. Doğru, somut bir delil olması lazım. Ama şu da oluyor. Mesela mahkeme otel kayıtlarını da istiyor. Eğer böyle bir şüphemiz varsa mahkemeden HTS kayıtlarını ve otel kayıtlarını istiyoruz. HTS kaydında çok yanılınan bir şey var. Sosyal medya yazışmaları, WhatsApp görüşmeleri falan çıkmaz. Öyle bir yetkisi yok. Hayır. Orada sadece GSM şirketlerinin yapılan sabit aramalar, sabit mesajlaşmalar ve o kaç dakika sürdü, ne zaman mesajlaşıldı bunlar görülür. Ama o da yine onunla ilgili de yargıtay kararları var. Bir kişiyle, karşı cinsten bir kişiyle çok sık görüşülüyorsa bu da zinaya delalet ediyor. Bu da önemli. Ben niye böyle hani böyle duruyor, ben kafamda mesela şöyle düşünüyorum. Hani şimdi yani velev ki hep erkek tarafını tutuyor diye insanlar bana kızıyorlar. Ama yani şöyle de bir şey düşünüyorum. Ya belki de hani başka bir şey için de konuşuyor. Gece 3'te 5 saat konuşulmasını kastetmiyorum. Hani var ya bazen de bazı ilişkiler öyle. Yani o telefon başka bir niyetle de o kadar açılmış olabilir. Hani diye de öteki tarafı düşünüyorum ya. Hani Ne olabilir? İş ilişkisi yoksa, bir ortaklığı yoksa, akrabalıkları yoksa arkadaşlar mesela. Hani kabul arkadaş edilmez pek. Kabul edilmez pek. Yani o sıklığı zaten konuşma sürelerine, sıklığına göre değerlendirir mahkeme. Ya burada çok öznel bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü her somut olay kendine özgü. Yani her olayın gerçekleşme biçimi farklı. Her aldatma farklı. Yani taraflar farklı. Dolayısıyla tam bir şey söylemek mümkün değil yani. Peki şeyi de soracağım. Ben ilk kez duydum bu ilk söylediğiniz şey. Hani karşı cinsle olduğunda suç, ama mesela kendi cinsinden aynı cinsten mi diyeyim, şimdi yanlış bir şey söyleyeceğim diye de o kadar korkuyorum. Olduğu zaman bu o zaman zina değil. Otel kaydı var, uçak kaydı var, istediğimiz her kayıt var ama yine de o zaman öyle olmuyor mu? Bu Şimdi çok iki ayrı karar var bunda. Burada da uygulamada birlik yok. Yargıtay bazı kararlarında karşı cinsle ilişkiyi, ya şöyle hem cinsle ilişkiyi haysiyetsiz yaşam sürümü olarak değerlendiriyor. Bu da bir boşanma sebebi. Ama zina olması için karşı cinsle cinsel ilişki olmalıdır diyor bazı kararlarda da. Anladım. Bu enteresan bir detaymış. Yani Evet. hani şimdi yani anlayabiliyorum neden olduğunu ama tabii ki enteresan bir Bunun detay. sebebi yani Türkiye'de Evlilik bu şey. çok Türkiye'de bu tip ilişkilerin kabul edilmemesi. Örneğin Hollanda'da şimdi hemcinsle evlilik olduğu için muhtemelen orada sadakatsizlik anlamında değerlendiriliyordur bu zaten. Yani resmi olarak eş olarak kendi cinsimizden evlilik yapılmadığı için bu ülkede, o yüzden de böyle bir kanun olmuş. Şu an akılda tamam, haysiyetsiz yaşam. Evet. Peki. Peki şöyle bir şey soracağım. Allah aşkına, çok bodoz, hiç hazırladığım sorulardan gitmiyorum sizi bulunca. Ben sosyal medyada bir takım dedektif hesapları görüyorum. Böyle dedektifler oluyor. İşte kocanızı şöyle yakalarız. İşte WhatsApp'tan bize ulaşın. Ben gülüyorum gülüyorum derken yani mesela bu dedektif beye ben gittim. WhatsApp'tan ulaştım. Adam da gitti fotoğraflar çekti bilmem ne. Kullanabiliyor muyum ben bunu mahkemede? Yani böyle bir dedektiflik hizmetinden faydalanıyor mu bu insanlar gerçekten? Benim hukukçu görüşüm böylesine bir delil hukuka aykırı delildir. Bu yönde kararlar da var. Özel hayatın gizliliğini ihlal olur. Hukuka aykırı delil olur. Mahkemede esasa alınmaması gerekir. Bu tarz bir şey olmaz. Bu hukuka aykırı delili ancak karşı taraf onaylarsa dosyada kullanabilirsiniz. Aynı zamanda suç da oluşur yani. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. İşte bakıyorum sosyal medyada kocanızı bir yakalarız kovalarız. Hatta video çekiyor. Diyor ki işte biraz öndeki arabada falan. Şimdi ben diyorum ki hani bu iş işe yarayacak mı? Hani bu kullanılacak mı? Ya da mesela Şu anlamda işe yarar. Şu anlamda işe yarar. Diyelim ki kocanızın birisiyle otele girdiğini dedektif gördü. çek. Tarihi belli, zamanı belli, fotoğrafları çekti. Bunları kullanmazsınız ama mahkemeden otel kaydı istersiniz. Anladım. Okey. Ya en Orada azından evet, en azından bu kişiyle ilgili haricen bilgi sahibi olmuş olursunuz ve şu kişiyle zina yapıyor diyebilirsiniz. peki Ya da şey lafınızı böldüm. Ya da atıyorum hani eskorta gidiyordur adam. Sürekli gidiyordur. Bu kişiler bir hesaptan para gönderiyordur. Bunları tespit ettirebilirsiniz. o da Yani suç. Yani tabii suç da o anlamda sormadım. Hani o da mesela şey, yani aynı nokta, bir kez gittik kadar aynı değil mi? Bir yüz. tabii ki aynı. Bir ikisi yok. Aynı. Aynı. Ben sorayım dedim. Hep erkek tarafı sorular. Ama şunu da not düşeceğim. Şimdi af yerine de geçen davranış sergilememeniz lazım. Burada 6 aylık hak düşürücü süre var. Bir. İkincisi
Şimdi eşiniz sizi sürekli aldatıyor. Siz de hasbelkader maddi imkanlarınızı bırakmamak için boşanmıyorsunuz. Olabilir. Yani buna da diyecek bir şeyim yok. Çünkü her kadının imkanı, eğitimi, bağımsızlığı aynı değil. Hayatına bir eşle evlenerek başladı, çocuk sahibi oldu. Hayatı boyunca çalışmadı ve geçti 15 yıl, 15 yıl sonra aldatıldığını öğrendi. Eşinin variyetinde onun da emeği ve mesaisi var. Her gün kalkıp işe gitmedi ama çocuklarını büyüttü. Her gün Tabii. kalkıp işe gitmedi ama evle ilgilendi, kocasıyla ilgilendi, evin Evet. dirliğini, düzenini sağladı. Dolayısıyla mallarda onun da hakkı var. Ve bu yaşam standardını eşine o verdi. Ve ben bu kadınların bu evliliği bırakıp gidemeyişini Hı hı. anlayış gösteriyorum. Yani takdir etmek anlamında gösterilmesin, anlayış gösteriyorum açıkçası. Ve dolayısıyla bir noktada bu davranışlar olabiliyor ve af yerine geçen aynı evin içinde yaşamak, Ha. işte cinsel ilişkiyi devam ettirmek, işte tatile gitmek kocasıyla vesaire, bunlar af yerine geçiyor. Öğrendiğini kanıtlarsak. Ha, orada ben çok mesela şunu da çok yaşıyoruz işte bir aldatma yaşanıyor. Eş bir kere çünkü bu arada benim kızdığım şey şu Ezgi Hanım bütün yayınlarda hep söylüyorum. Yani burada biz hep iki kadın yani bir hani böyle bir şey konuşuyoruz ama adama kızan da pek yok. Yani günün sonunda ben şu işin şöyle olduğundan da çok eminim. Bunu gözler de gördü bu gözler. Yani ve aşkım bir kez oldu Allah beni kahretsin bir daha asla onunla görüşmeyeceğim. Ah benim onu yerim dursun Çok çıksın. özür dilerim. Aşk olsun ben onu yerim. Aşkım bir kez oldu. Bir daha asla onu görmeyeceğim deyip evdekinle arasını düzeltip bu arada ötekine sen bir dakika bekle ben vallahi boşanıyorum açacağım davayı deyip devam eden çok beyefendi tanıyorum ben. Baya arkadaşım da var bunu yapan. Şimdi nedense bu ihtimal düşünülmüyor ve mesela eş affediyor. Tamam diyor. Ve bu affetmek günün sonunda mahkemede onu güçsüz bir hale de sokabilir değil mi? Diyecek ki hakim diye Açamaz zina davası. Zina davası açamaz ama neyi açar? ne açacak? Evlilik birliğinin temelinden sarsılması davası açar. Ama burada özellik ne? Boşanma sebebi olur. Aldattı, affettim diye boşanamaz diye bir şey yok. Ama karşı tarafa kusur yükleyemediği için bu konuyla ilgili tazminat alamayabilir. Manevi tazminat, güle güle manevi tazminat. Evet, Güle evet, güle manevi evet. tazminat. Evet, affetmeyeceksiniz. Yani orada kararlı durmak çok önemli. Zaten Ama affet yakaladığınız eylemi, yani bu eylem devam ediyorsa ben bir sonraki eylemi bilmiyordum. İlk eylemi affettim diyebilirsiniz zaten. Aynı kadınla ilişkisi devam ediyor. Kadına ev açmıştı. Hı. Sonra o eve gitmeye devam etti. Ya ben bir kere affettim. Daha yapmayacağını düşünmüştüm. Bu Peki ilişki şimdi onaylıyor anlamına gelmez yani. peki Ezgi Hanım mesela ses kaydı alıyorlar. Şimdi burada ismini de söyleyeceğim. Mesela Seren Serengil boşanması döneminde Yaşar İpek'le boşanması ben söyleyeyim isimleri. Kayıtlar vardı. Orada ama şiddet meselesi vardı. Fakat biz duyduk. Yani kamera kaydı ama haberi olmadan alınmış. Yani bir kavga anında ses kaydı, kamera kaydı. Şimdi şeyi merak ediyorum. Ben geldim karıma dedim ki asla bir daha seni aldatmayacağım. Allah beni kahretsin. Gitmeyeceğim, etmeyeceğim. Bunun ses kaydını alsa karım. Hı hı. Sonra da ben bu söyledik tükürdüklerimi yalasam da gidiyor olsam ve tekrar yakalansam bu ses kaydı aleyhimde kullanılır mı? Bir erkek olsam bunu sorardım. Ya şimdi şöyle, bu ses kaydının aleyhe kullanılması şöyle. Zaten affeden birisi için bu ses kaydına ihtiyacı yok erkeğin. Ben hayatıma devam ettim, evliliğime devam ettim. Şu gün şu aldatma şu tarihte öğrenildi. Hı hı. Sonrasında da biz şuraya tatile gittik demesi yeterli zaten. Bu ses kaydına ihtiyacı yok. Bir ikincisi, ses kaydı hususunda şunu da özellikle söyleyeyim. Eğer bir kişi, bir kadın da dahil, bu boşanma davalarında da geçerli, kendisine karşı işlenilen bir suçu kanıtlamak için ses kaydı alıyorsa, bu da haberleşmenin gizliliği ihlali, ne bileyim kişisel verileri aykırı ele geçirme gibi suçlar kapsamına girmiyor. Çünkü o suçu Ha, başka türlü kanıtlama ihtimali yoksa o ses kaydını alabilir. Ama bu TCK kapsamında suç içeren bir şey yaşanıyor olması lazım orada. şiddet gibi mesela Allah korusun öyle Evet, şiddete uğruyorsunuz. Başka türlü kanıtlama imkanınız yok. Belki ekimoz kalmayacak vücudunuzda. Ses kaydı açabilirsiniz. Hakarete uğruyorsunuz gibi. Bunları yapmanızda sıkıntı yok. keşke daha önce bilseydim dediğim bir bölümü söylediniz. Yapacak bir Hı şey hı. yok. Geçti Allah korusun. Peki Hı hı. şimdi bu şeyi de soracağım. Bu işin kötüye kullanılmasına dair de mesela boşanmalarda şöyle bir şey de görüyoruz. Yani karar veriliyor 5 sene önce açılmış dava yani artık hani ve bir şekilde tam boşanılacak işte anlaşmaya da gelinmiş derken adam
ya da kadın diye diyelim, bir taraf söylemeyeyim ama bir hayat kurmaya karar veriyor ve bir ilişki yaşıyor ve mutlu. Bu taraf, kalan taraf onun mutluluğundan rahatsız olup mesela e, davayı uzatmaya başlıyor. İşte kabul ettiği şeyleri kabul etmemeye başlıyor. Ben şöyle bir kadın duydum mesela. Adliyeye kadar gelip hani o gün tamam deyip sonra adliyenin karşısında tost deyip vazgeçtim deyip geri dönen mesela. Şimdi bu kadar da bu iş oynanabilecek bir halde mi? Bunun bir hani zaman meselesi, sınırı konması gerekmiyor mu sizce de? Çünkü böyle senelerce süren davalar var. Hayat biter. Tabii. Tabii ki de gençlik bitiyor bir kere. Evet. Yani düşünsenize 30 yaşında evlenmişsiniz. Boşanmaya karar verdiniz 32 yaşında. 5 sene sürdü. Geldiniz 37 yaşına. 3 sene de istinafta bekledi. Yani hani dolayısıyla tabii ki insanlar belki çocuk yapacak kadın. Çocuk yapma şansını elinden kaçırıyor bu süreçte. Hani erkek için yeni bir hayat kuracak, mutlu olmak istiyor, olamıyor. Yani tabii ki de öyle. Ama Zaman, boşanma genelde Türk Medeni Kanunu'nda yani gerçek bir boşanma nedeni arar ve tarafların mutabık olmasını ister. Taraflar mutabık değilse evlilik birliği biraz da hem korunmaya çalışılıyor hem de eğer kusur varsa kusurun ispatı çok uzun sürüyor. Ben anlaşmalı boşanmaya protokolüne imza atsam bile duruşmaya gittiğimde boşanmak istemiyorum dediğimde dosya çekişmeliye dönüyor. zaten öyle kendi birbirini tehdit eden çok insan tanıyorum ben. Bayağı kağıdı imzalayıp mahkemede ben vazgeçeceğim falan. Son ana kadar şaka yapan tanıyorum. Ben şimdi gireceğim, hayır diyeceğim falan deyip öteki kalp krizi geçirsin diye uğraşan tanıyorum. Çünkü o yüzden hani acaba bunun böyle bir limiti mi olsa da insanlar böyle saçmalamasa diye sormak Limit istedim. şu, çözüm de şu. İki tarafta boşanacaksa ama anlaşamadıkları unsurlar varsa tazminat, işte Hı, mal paylaşımı, velayet, hı, hı. nafaka, zinet alacağı bunlar varsa bunları ayırın. İlk celse boşayın, sadakat yükümlülüğü bitsin. Sonuçta Sonra tabii kanun değişikliği gerekiyor. Sonra diğer davaları devam edin. Başka biriyle evliyken bile bu boşanma davasında kusur kimdeydi, kim tazminat ödemeliydi, malları nasıl paylaşacaktık diye devam etsin. Evet kulağa hoş gelmiyor ama yine de bu insanlar için bir ara çözüm olabilir. İyi bir çözüm hatta. Yani bu ya şey, ayrılabilir artık. polis başka bir meseleden mahkemesi varmış gibi. Hani hani başka bir hayata devam ediyor. Mahkeme, trafik kazası mahkemesi devam ediyor gibi. Ben bir ona gidiyorum. Evet, mantıklı. Ya ortada aile kalmadığı için artık bu hukuk davasını yani velayet dışındaki kısımlar açısından mesela hukuk mahkemelerine tevzi edilebilir. Yani Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülebilir. Tazminat hususları vesaire. Yani hani birçok çözüm olabilir. Yani hukukçular bunun üzerinde çalışsa Var mı zaten peki var böyle bir gibi yargı paketinde de ya 12 veya 13. yargı paketinde böyle bir şey planlanıyor. ben Süresiz nafakanın da kaldırılmasıyla birlikte böyle bir şey planlanıyor açıkçası. Şimdi süresiz nafaka ile ilgili de esasında fikrinizi öğrenmek istiyorum. Yani ona dair de biz yayınlarımızda konuştuğumuzda böyle süresiz nafakaya karşıyım dediğinizde çok başka bir şey anlaşılıyor. Yani Türkiye'nin her yerindeki kadınlar için aynı anlama gelmiyor nafaka ama öyle de bir durum var. Yani Evet. Yani bence İstanbul'dan konuşmak kolay. çok kolay İstanbul'dan öyle nafakayla atıp tutmak ama Anadolu'da öyle değil durum. Peki. Bununla ilgili nasıl bir düzenleme yapılmalı sizce? Burada geçim kaynağına dönüştürdü bazı insanlar nafakayı çünkü. Evet, evet, evet. Ama onda da şöyle bir sınır var aslında insanların gözden kaçırdığı. Şimdi her ne kadar süresiz nafaka olsa da nafakanın kaldırılmasını gerektiren haller de var. Mesela Örneğin kadın nafaka alırken başka biriyle yaşıyorsa ve o kişiye kendini baktırıyorsa ya da başka biriyle evlendiyse nafakanın kaldırılması için talepte bulunulabilir normal evlendiyse şartlarda. yani evlendiyse zaten hani o yüzden evlenmiyorlar mesela o da var. Yani evlenmiyor çünkü nafaka gider. Ama sevgilisi olması bile yeterli oluyor mu? Yani mesela Cem Yılmaz. Sevgilisi olması sadece yeterli değil. O kişinin ona ciddi maddi imkanları sağlıyor olması, bütün ihtiyaçlarını Hmm. karşılıyor olması bunu kanıtlamak zor. Evet ama böyle bir ihtimal de var. Süresiz nafaka konusuna gelince süresiz belki evlilik süresiyle sınırlandırılabilir diye düşünüyorum. Belli bir yıllık evlilikten sonra da süresiz hale gelebilir diye düşünüyorum. Hani çünkü benim de şimdi Cem Yılmaz'ı hatırladınız hepiniz. Dolar üstünden ödüyor adam. Hani bu orada da mesela işte Ahu Hanım'ın ben hani magazinden dolayı rahat konuşabiliyorum. Bir erkek arkadaşı var. Hani görüyoruz ama o ödemeye dolar üstünden devam ettiği için her yerde esprisini yapıyor adam. Hani burada nasıl bir şeyde durmak lazım onu da merak etmiştim anladığım kadarıyla.
Ama onlar da anlaşmalı boşandılar yanlış hatırlamıyorsam, magazinden Evet, evet, hatırlıyorum. anlaşmalı fakat Yani hani orada kendi kabul ettiği bir nafaka var. Yani bunu artık hatırlayınca herhalde biraz hani o zaman onlar boşandı, ekonomimiz bizim bu kadar bir harika de değil. şeyi de bilmiyorum. Velayet kimde onu da bilmiyorum. Belki de çocuk nafakası Anne. da ödüyordur. Anne de ise çocuğa da ödüyor olabilir sadece. İşte, çocuk nafakası belirlenirken benim hani hiç bildiğim bir alan değil çocuk harcaması ama arkadaşlarımdan biliyorum. Mesela şimdi çocuğa istenen öyle paralar oluyor ki yani bu çocuk o parayı bir ayda nasıl harcıyor diyeceğimiz meblağlar istendiğini duyuyorum. Orada yani neye bakıyoruz? Okuduğu okul, yani asgari bir yeme masrafına mı bakıyoruz? Neye göre çünkü Hayır, asgari değil. ne Şimdi yapıyoruz? şöyle, nafaka talebinde bulunurken ben herkesin ekonomisinin aynı olmadığını bir kere rafa koyarım. Tabii. Çünkü isimlerden örnek vereyim. Bir Acun Ilıcalı'dan istenecek çocuk nafakasıyla normal bir memurdan istenecek çocuk nafakası aynı olmaz. Aynı Neden oldu. olmaz? Çünkü evlilik sırasında çocuklara sunduğu imkanlar, gittikleri tatiller, yaptıkları harcamalar, çocukların aldığı kurslar. Burada çocuğun üstün yararı önemli. Çocuk eğer babanın da imkanı elverişliyse aynı standardına devam ettirilmeye çalışılır. Bu kadın için aynı şey geçerli değil. Yoksulluk nafakası eski standardını sağlamaya yönelik bir şey değildir. Orada yoksulluğa düşmesini engellemektir amaç. Ama çocuk için olan iştirak nafakası biraz daha çocuğun üstün yararı değerlendirilerek verilir. Peki Standartları korunmaya çalışılır. yoksulluk nafakası asgari ücret civarı mı? Öyle yani öyle bir hesap mı oluyor? Mesela ne Yok, bileyim. hiç öyle bir hesap yok. Yani üzerindeki taşınmazlara bakılır. Yani zaten sosyal araştırmalar yapılıyor. Set raporu çıkıyor. Orada hani eğer üzerinde çok fazla taşınmaz varsa, kira geliri varsa, bir de üzerine asgari ücretle çalışıyorsa ya da memursa ya da hani asgari gösteriliyordur ama daha fazla para alıyordur. Yine de resmi kayıtlar dikkate alınır. Varsa buna göre bir ortalama bir rakam çıkıyor. Ama şunu net söyleyeyim. Gerçekten belirlenen nafakalar zaten çok cüzi oluyor. Yani hani o yüzden hani aslında bu kimseyi mağdur etmiyor bir noktada. Yani çok genelden bahsediyorum. Belli bir kısım mağdur insanlar vardır Var. ama çok çok makul nafakalar tayin ediliyor zaten. Yani insanlar zaten normal evlilikte kalsa çocuğunu o harcamayı yapar. Ya ama kocalar da şöyle düşünüyor. Şimdi erkek düşmanı gibi algılanmak istemem Yok, ama kadınların mağdur olduğu yerlerde de hani şunu da ifade et, erkeklerin de mağdur olduğu yerler var. var, Onları var, da konuşuruz. var o Ama da var. kadınların mağdur olduğu yerlerde de şu var. Mesela diyor ki ben şimdi çocuğu ona verdim. Heh, Çocuğa nafaka vereceğim. Ama gidecek başka adamla gezip benim ona verdiğim nafakayı yiyecek diyor. tabii en sevdiğim, öyle en sık duyduğumuzu. Başka adamın yemeğini ben mi ödeyeceğim? Ah, Evet, evet. dediğimiz Bu bu. yüzden vermek istemiyor mesela. Malı da vermek istemiyor. Yani çünkü bir erkek tarafında şöyle bir sahiplenme var yani. Sanki bir malını kaybediyormuş gibi Tabii. sözün meclisten dışarı. Böyle bir tavırları var eski eşlerine karşı. Eski eşim ama benim eski eşim. O bizim kontenjanda hayatına devam ediyor Orada gibi. siz aynı zamanda bir evlenirken maddi ortaklığa da imza atıyorsunuz. Heh, İnsanlar önce bunu sindirmesi lazım. Sadece kurduğunuz bir duygusal, cinsel birliktelik değil. Aynı zamanda bu maddi bir birliktelik. Dolayısıyla bu maddi birlikteliğe iki tarafın da katkısı var. Sen işe gittin diye, her gün sen çalıştın diye, kadın evde oturdu çocuklara baktı diye o hiç çalışmadı diyemezsin. Yani orada var olmaz. şey yani çalışsaydı o da canım falan gibi bir böyle bir canhıraş savunması duyuyorum. O Hani zaman çalışsaydı sen de çocuklarına baksaydın o zaman evde oturup. orada herhalde yani hiçbir şey. Müşterek ebeveynlik, müşterek Heh, hayat. Yani bunlar sanki bir erkek çocuğuna baktığı zaman karısına yardım ediyormuş evet, oluyor. Bu gözle bakılıyor. Hayır, evet. müşterek ebeveynlik. Artık bunları aslında dilimize de yansıtmamız lazım. Ortak ebeveynlik, ortak hayat. Yani kadının engellerini kaldırmazsan Hı kadın hı. çalışamaz. Çalışsa bile senin kadar verimli olamaz. Çünkü Sen zamanı yani. dört nala koşuyorsun. Dört nala koşuyorsun. Çocuk doğurmuyorsun. Çocuk bakmıyorsun. Emzirmiyorsun. Evet. Üzerinde güzellik baskısı yok. Başarı baskısı yok. Yani Ya, birçok body shaming yapmıyor kimse sana. yapmıyor. Yani Keşke yapsa da göbeğinizi salmasanız mesela ben yapayım body shaming. Yok burada çok yani haklısınız ama yani şeyi anlamıyorlar. Yani anlamıyoruz biz toplum olarak ama yeni mesela hala şöyle bir algı var. Çocuğunun işte altını değiştiren ya da mamasını yapan, sabah kalkıp çocuğunu işte kahvaltı hazırlayan falan erkeğe biz böyle sanki uzaylı muamelesi bravo. yapıyoruz. İyi baba. Harika baba. Aa, Normal uzaylı bir baba. değil. Halbuki Normal bir baba. Olması gereken bu.
Yani adamın çocuğu ya bu sonuçta günün sonunda. Yani mamayı yapınca karısına iyilik yapmıyor. Kendi çocuğuna mama yapıyor. Bunu Yani galiba edemiyoruz. bunları yüceltirsek adam da o zaman diyor ki hani ben bu malı ben yaptım, senin hakkın yok diyor yani. Bu Peki zaten senin görevinde diyor. Çocuğu zaten sen bakacaktın diyor. Evi zaten sen yapacaktın diyor. Çekip tabii çevirecektin dişi diyor. kuş, hemen o dişi kuş, sen dişi kuşsun, evi sen yaptın falan. Ben o dişi kuş orada çok çalışmıyor artık anladığım kadarıyla. Peki prenup, yani bu evlilik öncesi sözleşme mesela ben çok inanılmaz mantıklı buluyorum. Kendim 3. kez evlenirsem kesinlikle ilk yapacağım şey imzalatmak olur. Yani mesela bence çok mantıklı. Buna biz toplum olarak böyle, şimdi ben söylüyorum birkaç kişi bana böyle bana diyorlar ki hiçbir erkek onu imzalamaz Pelin. Allah dedim, imzalamazsa evlenmem, bu kadar basit. Yani onu mesela imzalamaktan kadınlar da çok duyunca bile çok fena oluyorlar mesela. Neden? Çok mantıklı değil mi? Sonra böyle rezil Çünkü olacağımıza baştan her şeyi yapmak. çünkü evlilik öncesi yapılan sözleşme tarafların ya ben aslında sana pek güvenmiyorum. Yarın öbür gün boşanabiliriz ihtimal. Çünkü evlenirken her şey toz pembedir. Ölüne kadar ayrılmayacaktır Hı hı, kimse. hı hı. İnsanlar birbirine sonsuz güvenir. Her şey güllük gülistanlıktır. O günü düşünmek istemezsin. O günü düşünmek istemediğin zaman bu gerçekle yüzleştiğinde bu karşı tarafın sana %100 güvenmediği anlamına geliyor. Ya da iki taraf da kendini korumak durumunda da olabilir, zorunda da olabilir. Mesela diyelim ki kadın ünlüdür, bir Evet, ismi vardır. Bu isimle ilgili kaybedeceği çok şey vardır. evet. Magazinsel bir boyutu vardır işin. Erkek çok zengindir. Bir şirketi vardır. Şirketin kazanımları devam ediyordur. Çünkü evlilikten önce alınan mallar zaten kişisel mal. Evet. Ama bu malların kazançları, değerleri, gelirlerine ortak oluyor kadın. Yani diyelim ki İşte, Sabancı ile evlendin. Şirketlere ortak değilsin evet ama şirket gelirlerine, semerilerine sen de ortak, ortak oluyorsun. Yani ortak. eşinin üzerine kayıtlı olanlara. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimiz zaman bu tip insanların yani topluma mal olmuş insanların ya da çok topluma mal olmasa da ciddi varlıklı insanların bu tarz işlemlere başvurmasını ben ilginç görmüyorum. Ayrıca evlilik sözleşmesi ben bütün haklarımdan feragat ediyorum anlamına da gelmiyor. Orada boşanma halinde bana şu kadar mal vereceksin diye alacağı miktarı kısıtlayabilirsin. Bak mesela bunu söylediğiniz çok iyi oldu. Herkes ilk sözleşmesi zannediyor. Hani ceketini alır çıkarsın. Seni ceketle kapının önüne koyarım demek değil. Yani bir Öyle çeşit, bir şey zorunlu değil. yani bir Öyle bir şey zorunlu değil. yani esasında garanti olan bir kazanç da var orada. Yani şey gibi, insanlar sanki para kaçırmak gibi falan, ya da mesela ben hangi kadına bu evlilik sözleşmesini söylesem ben istenmeyen gelin miyim falan, bunu böyle şahsi bir hakaret olarak algılamaktansa esasında biraz aklı kullanırsak sonrasında birbirimizi çekiştireceğimizi bence, çünkü o profil daha kötü ve bu imza çok daha hani daha böyle asil bir hal yani. Öteki daha Öyle fena. ama bu her kültürde sorun teşkil ediyor. Bence sadece Türkiye'de değil, Doğu toplumlarında da Herkes değil. gibi. Yani Akdeniz ülkelerinde de değil. Her kültürde, Avrupa'da dahil olmak üzere evlilik, Amerika'da da öyle. Evlilik sözleşmesi deyince herkes böyle bir Evet. buz Ya kesiyor yani. yok. Peki mesela diyelim ki ben işte siz de söyleyin. Ben evleneceğim, hani evlendim ve bana miras kaldı. Ama evlendikten sonra kaldı. Bir anda tapular geldi. Mesela o zaman beyefendi ortak oluyor mu bunlara? Hayır. Olmuyor. Kişisel mi? Kişisel mal oluyor yani. Bir ortaklık olmuyor. Bunu da soran çok fazla. Ancak Şunu da söyleyeyim, netleştireyim. Diyelim ki evlilikten önce bir eviniz vardı. tamam, Sonra o evi sattınız. O 1+1 bir daireydi. Bir aile evi almaya karar verdiniz. 3+1. tamam. Onu da kendi üstünüze veya eşinizin üzerine yazdırdınız. O 1+1 evin değerini sizin katılma alacağı payınıza eklerler. Ha. Çünkü o sizin kişisel malınızdır. Çünkü oraya bir değer katmışsınızdır. Hmm. Kişisel malınıza. Aynı şey kadının ziynetleri için de Ha, geçerlidir bunu mesela. soracaktım. Altınlar ne durumda diye. Evet, altınlar kişisel maldır. Şimdi Yargıtay'ın son kararlarında erkeğin üzerine takılan erkeğin, kadının kişisel kullanımına uygun eşyalar kadının ve üzerine takılanlar kadının diyor. Çünkü o kadının oluyor. Yine sonuçta bileziği erkek takamaz gibi Ama gibi. adamların üstündeki altınlar adamlara mı? Adamın üstündeki adama kalıyor. Ha, ben zannediyordum ki onun hani bütün altın kesesi kadına ait. Hani ziynetler kadına ait gibi bir bilgim vardı. Öyle değil yani. Adamın üstündekiler adamda kaldı. Aa, Evet, bunu evet. bilmiyordum. Bu enteresan.
Hı hı. Bu şeyi değiştirecektir. Bazı düğünlerde falan böyle erkekler şey yapıyor. Ben istemiyorum öyle maymun gibi durmak. Onda dursun falan diyordunuz. Demeyeceksiniz. Artık Ya herkes ben gelini çok tanımıyorsam damada euro falan takıyorum. Yani şimdi kimse duymasın. yani eğer yani çok şaka kaldıran arkadaşım olsa ben bilezik takmayı düşünüyorum bir damada. Bakın netim. Ama hiç Ama olmaz. Bilezik olmaz. Çünkü bilezik kadının kullanımına ait bir eşya. Olmaz o. küpeye falan yani onu gerçekten deneyimlemek isterdim. Bir Trabzon burma mı diyorlar? Hiç anladığım işler değil. Ben hani hiç ne ziynetle bir şey yani gerçekten e, boşandım dedim size 2 kez ama benim boşanmalarımla burada şu an konuştuğumuz meselenin hiçbir alakası yok. Peki bir tane videomuz var ona paslamak istiyorum. Çünkü sizin bu 14 Şubat'a özel galiba hazırladığınız bir video. Hı hı, Onu evet. Nevzat Bey verir misiniz? Kaç tane adam 14 Şubat'ta neler yaşadı? Bir görmek istiyorum ya. Neden 14 Şubat'tan Hı. sonra artıyor? Birçok boşanma davası romantik günlerden hemen sonra açılıyor. Çünkü o günlerde beklenti yükseliyor ve gerçekler daha görünür hale geliyor. Belki bir çiçek geliyor ama ilgi gelmiyor. Bir hediye alınıyor ama saygı yok. Aynı masada oturuluyor ama duygusal bağ yok. 14 Şubat bazen sevgiyi değil evlilikteki eksikliği fark ettiriyor. Ve birçok kişi şunu o gün anlıyor. Sorun hediyesizlik değil. Sorun uzun süredir yaşanan değersizlik. Bu yüzden birçok boşanma davası romantik günlerden sonra açılıyor. Romantizm bir gün sürer ama evlilik her gün özen ister. Şimdi çok güzel video. Müthiş kanca çok sevdim. Gerçekten 14 Şubat'tan sonra böyle bir patlama oluyor mu? Kırılma mı? Yani yani kesinlikle en azından gelen mesajlar artıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi sosyal medya kullanımıyla birlikte insanların ilişkilerini çok fazla mukayese etme imkanı oldu. Sadece ilişkileri değil, hayatlarımızı da. Bir yerlerde farklı hayatlar yaşandığını, farklı ilişkiler yaşandığını gördük. Ama ben şunu da gördüm. Sosyal medyada muhteşem fotoğraflar paylaşan çiftler burada boşanmaya geldiklerinde arkada anlattıkları o problemleri yani çoğu Anladım. insan kaldıramaz ama o fotoğraflar sosyal medyada o şekilde paylaşılmaya devam ediyor. Dolayısıyla hiçbir şey göründüğü gibi değil. 14 Şubat'ta tam bunların pik yaptığı, herkesin birbiriyle hediyeleştiği, işte birazcık da dışarıya gösteriş yaptığı yani Kamyonla tabiri bir gün olduğu için evet. kamyonla dökülsün yatağa. Adam böyle Evet. ağzında gülle eve girmedi mi yandı günü o gün biraz. Aynen. Dolayısıyla eğer gerçekten bu her ilişki için geçerli değil bu video. Çünkü gerçekten sağlam bir ilişki varsa bunlara ihtiyacı yok. Karşılıklı güven, sevgi, arkadaşlık varsa bir ilişkide böyle bir şeye gerek yok. Ama yüzeysel başlayan bir ilişki gerçekten yüzeysel devam ediyor. Benim gördüğüm davalarda da bu böyle. Severek evlenmemiştim zaten. Ya biraz parası vardı, imkan sahibiydik. Bu arada bunu illa çok zenginlik olarak algılamayın. Diyelim ki kadının ciddi bir mesleği yok. Koca evleneceği kişinin de ailesi zengin. Zengin dediğim ama öyle şey değil. İşte Ama 2 tane daireleri var. Oturdukları ev kendilerinin. Bu şekilde bir zenginlikten bahsediyorum. Böyle afaki bir servetten bahsetmiyorum. Bu bile kadınlar için bazen güvence meselesine dönüşebiliyor. Böyle bir evlilikte beklentiler bazen gösteriş üzerine, dışarıya iyi yansıtma üzerine oluyor. Çünkü bu bir PR çalışması oluyor insanlar için. Maalesef bu tarz evlilikler de var. çok O zaman üzüldüm. sorun yaşanıyor tabii ki. Çok Yani üzüldüm gerçekten. Peki mesela böyle bir hani hediye üzerinden konuşalım. Özel günleri hatırlamamak. İşte yıl dönümünü unutmak. Bunlar kusur, mahkemelerde kusur mudur? Ha, kusur, kusur. Tabii ki kusur. Ya kusur bir hak kere unutursunuz o ayrı. Hani ama düzenli olarak bir eşinizin doğum gününü doğum günü. unutmanız, evlilik yıl dönümünüzü kaçırmanız, birbirinize özel atfettiğiniz günleri kaçırmanız bunlar kusur sayılıyor ama sistematik olması lazım. Yani bir kere unutmuştu demek yeterli değil. Hatta Peki çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yargıtay evlilik devam ederken eşine kızıp ortak fotoğrafları yırtmayı bile kusur olarak sayabiliyor bazen. Yani somut olayların özelliğine göre çok değişiyor. gerçekten inanılmaz yani hani. Peki şunu duydum. Bir de sosyal medyadan fotoğrafları silmeyenler var. Mesela bu sevgililerde de var çünkü hani ayrılıyorsunuz silmiyor. Yani insanı sinirlendirmek için herhalde silmiyor. Hani mesela o inatla orada tutuyor. Mesela bu suç mu? Bence suç olmalı. Bana Ya aslında buna çok muhteşem bir ara çözüm vardı. BTK'ya başvurup 24 saat içerisinde hakim kararıyla kaldırıyorduk biz bunları. Bunu da bence yaşadık çünkü daha önce. Şimdi bir değişiklik yapıldı kanunda ve şu anda o usul felç haline geldi. Yani şu an BTK başvurusuyla 24 saat içerisinde hiçbir fotoğrafı kaldıramıyoruz. Yani erişim engeli getirebiliyorduk, getiremiyoruz. Ben diyorum ki yani hackletin. yani çok Yapamıyoruz çünkü yani. bunu Olmuyor.
Yani böyle Ama hani suç mu? Suç. Yani şöyle, artık rızam yoktur diye ihtar çekilebilir. Sonra da savcılığa suç duyurusunda da bulunabilir. Tazminat davası da açılabilir. Ama bunlar hep çok uzun süreçler. Ya bana böyle teklifle gelene ben hemen kaldırmak istiyor. Haklı olarak diyor ki sevgilim var. Eski sevgilim fotoğraflarımı hala saklıyor. Eski kocam gıcıklığına fotoğraflarımı tutuyor. Ben yani istemiyorum. çok Şahsen garip bir şey. istemiyorum diyor. Ama diyorum ki yani böyle bir başvuru var. Artık sonuçlanmıyor. Eskiden yapıyorduk çok yakın bir tarihte ama artık yapamıyoruz. 24 saat içerisinde erişim engeli geliyordu. Artık böyle bir usul yok. Sulh hukuk mahkemeleri gibi ben bunu yapamıyorum. Sulh ceza mahkemeleri. Dolayısıyla biz BTK'ya E-Devlet'ten başvuruyoruz. Gelen yok, giden yok. Ve buradan da söylemiş olmak iyi oldu. Yani bu da bir eleştiridir. Çünkü burada kanun felç olmuş halde, uygulama felç olmuş halde hiçbir çözüm yok. Yapılacak şey hani suç duyurusunda bulunmak, onu bir ceza tehdidiyle kaldırtmak bu. Peki Yani mesela süren boşanma davamız var sizde diyelim. Hani ama çekişmeli ve uzun zamandır sürüyor. Artık şeye dönüştük yani eski iki eşten ziyade böyle artık savaşıyoruz falan. Koruma kararı alabiliyor muyuz birbirimize mesela? bunu ancak boşanma davası varsa 6284'e göre Hı hı. spesifik olarak fotoğraf paylaşmama diye bir şey yok da hakimin takdirine bağlı bazı şeyler de var. Hani bir kişiye yaklaşmama, o kişiyle konuşmama, o kişi hakkında Heh, konuşmama heh. gibi kararlar alabiliyorsun. Bunu almıştı hatırlarsanız yine Seren Serengil ile Gülben Ergen arasında mı geçmişti yanlış Ay, hatırlamıyorum. o zorlama hapsi için Seren Hanım içeri de girdi. 3 gün Evet, kendisi evet, evet. Çünkü taksiye de girdi. konuşmama kararı vardı. O ona aykırı davrandı. Evet, zorlama hapsi oluyor. Ya, bu tarz kararlardan alınabiliyor tabii ki Hani aile boşanma mahkemesinde. sürecinde olan eski iki eş. Hani resmen esasında hala ayrılamamış iki eş arasında da yaşanabilir günün Onlar sonunda. arasında yapılabilir bu. Onlar arasında yapılabilir. Ama spesifik bununla ilgili madde yok. Hakimin takdirine kalmış bir şey. Peki şeyi de soracağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hazır parantez açayım. Unutmayayım. Şimdi biz bunu böyle konuşurken hani nükteden bazı şeylere gülümsüyoruz. Gülümsüyorum da. Hani bu işte fotoğraf kaldırmama çünkü çocukça bir şey ama anlayabiliyorum insan psikolojisi falan. Ama bu memlekette bunun altını çizelim bakın. Boşanma aşamasında olduğu eşini katleden adamların haberlerini görmekten artık fenalık geldi. Yani hani bu işin dışında bir de gerçekten benden nasıl boşanırsın diye silahı bıçağı kapıp kadının evine giden adamları ben ağlamaktan ve bunun haberini yapmaktan bir gazeteci olarak şiştim. O yüzden bu boşanmanın medeni bir şey olduğunu biz artık bir şekilde öğrenmek zorundayız. Fotoğraf gülüyoruz, komiklikler, şakalar ama bir de işin çok acı bir durumu var. Ben size Yani, daha acısını söyleyeyim. Zina ile alakalı bir video paylaştığımda hı hı. altına şimdi ölümler çoğalacak yazan bir sürü Erkek. densiz insan var, erkek var maalesef. Diyorum ya siz ne hakla, siz diyorum şiddeti meşrulaştırıyor musunuz burada? Suçluyu övüyor musunuz? Bir daha böyle bir yorum gördüğümde erinmeyeceğim, ekran görüntüsü alıp suçluyu övmekten suç duyurusunda bulunacağım diyorum. Gerçek anlamda bu çok insanların kendine hak gördüğü bir nokta haline geldi kadına şiddet. Evet. Ve failden çok mağduru suçlayıp kendi içerisinde vicdan muhasebesi yapmaktan kaçan bir topluma dönüştük. Çok Çünkü doğru. şiddete uğrayan bir kadının ya acaba bir suçu var mıydı? Suçu varsa çünkü o kadar vicdan yapmayacağız. Anlatabiliyor muyum? İlgisi varmış onun. O yüzden boşanmada falan. Ben Evet, hani evet, evet. şunu tek gibi tane tane hiçbir canlının hayatına son verme hakkı olamaz bir insanın. Bunların insan dışında hayvanları da katayım hadi. Biz kimiz ki Allah'ın verdiği can alacağız. Yani böyle bir şey konuşamayız. O yüzden de ne olursa olsun hak görülemez. Sizin videonun altına öyle bir yorum tahmin ettim. Şimdi görürsün sen bilmem ne. Bu yani boşanmayı medeni bir şey olduğunu, evlilik gibi ayrılmanın da normal olduğunu ve ayrıldığınız kadının eski eşinizin size ait bir mal olmadığını anlamanız için ne yapmamız lazım beyler? Hakikaten. Evet. Yani şöyle de bir şey var. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıp bu sözleşmeden çıkılırsa, 6284'ü tartışmaya açarsak ve bu kanunu lağvetmeye çalışırsak bu koruma tedbirlerini, bu gerçekten şiddet faili adayına ciddi cesaret veriyor. Alan açıyor. Allah Ve ben 6284'ün kollukça uygulanmasında da çok ciddi eksiklikler görüyorum. Ve bunu bizzat yaşayan kadınlardan aldığım feedbacklerle söylüyorum. Kendi gözlemim değil. Yani ben evet kadese basınca hızlı bir şekilde olay Geliyorlar. yerine intikal ediyorlar. Ama olaya nasıl müdahale ediyorlar? Yani olaya
hep erkek tarafından bakan da bir yön var. Bu sorunu yaşıyorum. Müvekkillerim yaşıyor. Koruma tedbirlerini kendi takdirlerince esneten kişiler yüzünden 6284 verimli çalışamıyor. Tabii ki bunu istismar eden kadınlar yok mu? Var. İstisnalar var. Ama Böyle- istisnalar kaideyi bozmaz. Ve bu ciddi şekilde uygulanmazsa gerçek anlamda fail adayına cesaret verir, zaten başıma bir şey gelmiyor diyor. Mesela en basit bir şey söyleyeyim. Eskiden bu tip eksiklikler çok yaşanıyordu. Şimdi biraz azaldı. Diyelim ki koruma tedbirini tebliğ etmedi erkeğe. Tebliğ etmediyse tazyik hapsi çıkmıyor. Yani İhlal almadı. etse bile. Tebliğ kağıdını almadıysa. Evet, Adresini yani bulamadıysa. memurun bizzat o koruma tedbirini tebliğ etmesi lazım. Bunda eğer bir aksaklık yaşandıysa maalesef mesela tazyik hapsi çıkmıyor. Tazyik hapsi çıkmadığında şunu düşünün. Karımı dövdüğüm için uzaklaştırma aldım. Sonra gittim karımı bir daha dövdüm. Tazyik hapsi çıkacaktı. Bana tebliğ edilmediği için çıkmadı. O zaman ben düşünüyorum ki ya Bir daha. tamam bana bir şey olmuyor. Hani Adres- şikayet ettin. Adreste bulunmadığım sürece de bana tebliğ, yani çünkü şu da var, yanlış adreste Bulup bulunmadım. tebliğ etmesi lazım bir şekilde polisin. O hukuk mahkemesindeki tebligat gibi olmuyor. Haber veriyorlar ona bir şekilde. Ama bu aksaklık olursa mesela tazyik hapsi çıkmıyor. Veyahut da uzaklaştırması olan bir adamın kadın yokken eve girmesine, camdan hem de eve girmesine göz yumulduğunu gördüm. Orada mesela bu, hani bu bir vaka ya. Burada hani bilginiz dahilinde merak ediyorum. Nasıl bir açıklaması olmuş? Mesela hani mesela nasıl, ne demiş ya memurlar, yani çok özür dilerim, ne düşünmüşler? Evinde eşya unuttu da girdi falan, yok ki falan. Nasıl Şöyle, akllarında bunu şöyle bana bana memur açıkça ne dedi? kira sözleşmesi kimin üzerineydi? Ya sen tarafsız bir memursun. Kira sözleşmesi bir kere senin zaten konun değil. Bana bunu sorman zaten çok absürt. Ve o ev size özgülendi mi? Ben iyi hukukçunun zulmünden korkarım Pelin Hanım. Hukukçu da savcılardan bahsediyorum. Yani kolluktan bahsetmiyorum. Aha. Bununla ilgili yaptığımız şikayetlerden takipsizlik aldık. Neden? Aile konutu özgülenmemiştir. Adam eve girebilir diye savunma yaptırmışlar polislere. Özgülenmeden, yani anlayalım diye. Ya şimdi şöyle aile konutundan uzaklaştırma almışsın. Evet. Kadın aile konutunda olmasa da oraya gidemezsin. Uzaklaştırma kararının ruhuna aykırı. Çünkü ben belki markete gittim geliyorum yani hani gelemezsin. Anladım. Ama Orada bunu erkek lehine geniş yorumluyor. eve Ve girince camdan giren adama işlem yapmıyor. Yapmadığı gibi de bir de kadını arıyor. Camdan girdi, evden çıkamıyor, ev kilitli. Gelip adamı çıkartın diye. Uzaklaştırması olan kadına. ne yapmış? Ölüm tehdidi alan kadına. Anahtarı fırlattı herhalde diye düşünüyorum. Ne yaptınız? Hayır gitmedi. Dediğim gibi polisler hakkında da yani mecburen bildirim yapmak durumunda kaldım. Yani uygulamalarda ister iyi niyetle ister de yani ben bunların çok kötü niyetle bizzat yapıldığını düşünmüyorum ama bazı bilgi eksiklikleriyle yanlış şeyler yaşanıyor ve bunlar faillere cesaret veriyor. Biraz böyle ben hani çok belki şey gelebilir ama bu hani karı koca arasına girilmez. Şeyimiz var ya bizim altta, çok çocukluğumuzdan bizden vardır yani, aman karı koca arasına girilmez falan. Böyle bu uzaklaştırma meselesinde, yani uzaklaştırma bakın çok ciddi bir şey. Birini uzaklaştırmak istiyorsanız demek ki tedirginsiniz kendi güvenliğinizden. O demek ama ya kavga etmişler gibi algılanıyor bazen. Hani bunu çok görüyorum. Uzaklaştırma ama olsa karı koca arasına giriyoruz. Ya gir diye kağıt aldım. Demek ki yani ben bu karı koca, o karı koca değil. Bunu anlamakta biraz hepimizin zorlandığını düşünüyorum. Hafife alındığını düşünüyorum çoğu zaman. Ve sonuçta ortada her gün bambaşka, görmek istemeyeceğim çok acı şeyleri görüyoruz. Yani mahkemede, adliye önünde görüyoruz. İş yerinde, çoluğunun çocuğunun önünde kadınlar katlediliyor yani. Hani KADES'in hızı konusunda da evet doğru, hızlı olduğunu söylüyorsunuz. Anladığım kadarıyla orada en azından sistemde bir gedik yok, hemen geliyorlar. Bunun Geliyor. Onda çok sıkıntı yok. Yani illaki sıkıntı yaşayanlar vardır ama onda benim gözlerimde çok sıkıntı yok. Sonrasındaki uygulamada biraz daha yani uzaklaştırma alan kişinin acaba bir açık bulup da lehine bir şey uygulayabilir miyiz diye kendilerini çok sıktıklarını gördüm yani. Hani ve çok yanlış buluyorum bunu maalesef. Gerçekten. Peki bir tane daha videomuz var. 2 videomuzu daha ayırdım. Onları burada sizle beraber izlemek istiyorum. Bu bilmeyenin pişman olacağı diye not almışım Nevzat Bey. O videoyu verebilir misiniz?
Aslında en büyük hata dilekçeyi veririm, gerisi gelir düşüncesidir. Oysa bu süreçte belirleyici olan davayı açmak değil, nasıl açtığınızdır. Boşanma davasında anlatım dili, Ben seçilen duyuyorum, hukuki duyuyorum. sebep ve sunulan deliller davanın yönünü doğrudan etkiler. Hazırlıksız açılan davalarda süreç uzar, talepler zayıflar ve haklı olan taraf bile kaybedebilir. Ayrı yaşandığını ispatlayamamak, tanıkların çelişkili beyanları ya da delillerin usule aykırı sunulması davayı ciddi şekilde zedeler. Unutmayın, boşanma davası duyguyla değil, doğru stratejiyle yürütülür. Yanlış atılan ilk adım boşanma davasında en pahalı hatadır. Şimdi o videoda şöyle bir şey söylüyorsunuz. Ben o cümleyi çok sevdim. Boşanma böyle duygusal değil de strateji uygulanması gereken bir mesele diyorsunuz. Çok yani duygusal başlıyor anladığım kadarıyla tabii ki. Hani evlilik gibi. Ama yani bunu aklınızı kullanmazsanız çok başarılı sonuçlar elde etmezsiniz diyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Davayı kimin açtığının bir önemi, bir farkı oluyor mu? Yani sen açtın, ben açtım. Seni ben boşadım argümanı açısından. Şimdi diyelim ki evlilikte bütün mallar kadının üzerine. Hep erkek tarafından, kadın tarafından anlattık, biraz da erkek tarafından anlatalım. Tamam. Kadının üzerine. Kadının üzerindeki malları, karınızı çok seviyordunuz, her şeyi onun üstüne yaptınız. Sonra boşanma aşamasına geldiniz. Mal kaçırmakla ilgili planlamalar yapmaya başladı eşiniz. İşte annesine belki satmaya çalışacak. Bir üçüncü kişiye muvazalı şekilde devredecek. Bunların iptali mümkün olabilir. Ama iş işten geçtikten sonra çok uzun sürecek davalar bunlar. Yani artık adam malı sattıktan sonra o hem paranın da değeri düşüyor. Hem iptal etseniz çok uzun yıllar geçiyor. Çok ciddi masrafları var. Dolayısıyla uğraşıp duracaksınız. Bunlarla uğraşmamak için acilen yapmanız gereken şey şu. Birincisi, çekişmeli boşanma davanızı açarak, boşanma davası açmadan mal rejimi davası açılmıyor. Hemen mal rejimi davasının arkasından açmanız aynı gün içerisinde ve mal rejimi dosyasına mal sorgusu yapıp tedbirleri koydurmanız. Bakın, barışacaksanız da bunu yapın. Çok net söylüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir kadının malına mülküne tedbir konduktan sonra o kadınla barışmak için o malın mülkünü 2 katını almak lazım. Yani genelde yani oradan dönemez o top. Çok zor döner diye. Dönülür ya, dönülür. Ya da şöyle, eğer anlaşacaksanız da, çünkü o malda sizin de hakkınız var erkek olarak, Yani. yarı yarıya. Anlaşacaksanız da tedbirleri koyduğunuz zaman ciddi bir pazarlık imkanına sahip oluyorsunuz. Koz sizde oluyor. Yani gücü elinizde tutarak bu anlaşma müzakeresini yürütmek var. Bir de ya acaba tapuyu devrettim mi? Acaba şirketteki haklarınız tattı mı? Acaba arabayı devrettim mi falan diye düşünüp buna yönelik karşı taraf elinde bütün gücü tutarken müzakere etmek var. Bu esnada çok yanılıyorlar. Bazen de taraflar birbirini kandırıyor bu arada. Tamam, anlaşırız. Neyse, barışsak mı gibi konuşarak, değerlendirerek vakit kazanıyorlar. Mal kaçırmalarını yapıyorlar ve bu mal kaçırmaları sonucunda maalesef el elde baş başta kalıyor diğer taraf. Şey olmuyor mu peki? Mal kaçırdığı çok bariz olunca hakim demiyor mu? Ya mal kaçırmış hani. Demiyor mu? Tamam diyor Diyordur ama yani onun için de iptal davaları açmanız lazım. Yani bunların ekstra masrafları olacak, zaman kaybı olacak, uğraş dur. O yüzden yani bir an önce mal varsa ortada, duygusal düşünmeyip stratejik düşünüp bir an önce o mala tedbir koyup sonra müzakereleri yürütün. Yani hakikaten bir an böyle düşünüyorum, ne yapmak lazım mesela, hani insan, hani ben böyle karısının üstüne araba ev yapan adam da tanıyorum. Benim etrafımda çok yok ama var, mesela ben hep hayret ederim. Hani şey anlamında hayret ederim, yani çok şey gelir. Cesur bir hareket gibi gelir. Bir başkasının üstüne, yani o kadar. Ben hani ne bileyim, çok yapı itibariyle anlayabildiğim bir şey değil ama sonunda böyle de oluyormuş meğer. Vermeme ihtimali de tabii oluyormuş. O yüzden de boşanamıyorum hayatım. Ben hani sevgilisine dönüp adam diyor ya, boşanamıyorum. Niye? Çünkü her şeyi onun üstüne yaptım. Nasıl geri alacağım? Yapmayaydın o zaman. Her taraf için geçerli bu arada. Ben hani iki taraf için de. Yani ben hani arabasını kocasının üstüne yapan kadın da tanıyorum. Tam tersi de var bu arada. Yani maddi gücü elinde tutan elinde tutan kadınlar da var. Nafaka isteyen erkekler de var. Siz tanıdınız mı? İsteyebilir. O- Var, evet, var Oluyor, değil mi? dosyamızda. Bir dosyamızda var. Verebilirler nafaka erkeğe de. Ne diye istiyor mesela? Fakirlik nafakası mı istiyor, yoksa mesela böyle bir nasıl Yo, bir şöyle mesela eşi ciddi maaş alan, iyi bir kariyer meslek sahibi. Tamam.
Kendisi de şu anda çalışmıyor diyelim ki. Nafaka bağlatabilirken yani onda bir sakınca yok. Erkek veya kadın değil. Genelde toplumda kadınlar çalışmayıp evde kaldığı için böyle sanki bu nafaka sadece kadına ait bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Çünkü çoğunlukla kadınlar nafaka alıyor. Hiç soruyorlar mı? Kadınlar niye nafaka almak zorunda kalıyor? Bunu sormuyorlar, hayır. Bunu sormuyorlar. Yani neden hep kadınlar kalıyor da erkeklerin hiç ihtiyacı olmuyor? Erkeklerde de şöyle bir şey var. Erkeğin nafaka istemeye çekineni de olur. Hani ya ben nafaka mı alacağım falan. Halbuki dediğiniz durumda da mesela o beyefendi almalı. Hani eşitse. Açıkçası çekinen derken şu anda birazcık farkındaysanız toplumda kadın başı çekmeye başladı evi geçindirmek konusunda, yatırım yapmak konusunda, hayatı idame ettirmek konusunda. O nedenle erkeklerin de artık bir şeylerden prenses erkek sendromundan sonra çok çekindiğini zannetmiyorum yani. Hepsi öyle olmamakla birlikte. Karımdan Maalesef. nafaka alıyorum, nafakayla geçiriyorum diyen adamlar, evet yani olacak, doğru söylüyorsunuz. Prenses meselesi bu tarafta da olacak gibi gözüküyor. Peki bir tane videonuz daha var. Onun başlığı da bu 3 şeyi yoksa boşanmayın diye. Bunu izlemeyen arkadaşlarım var. Keşke izleseydiniz diyeceğim. Video gelsin, çok güzel. Gelsin Nevzat. Bir dilekçe vermekle bitmez. Bu sürece girmeden önce kendine sorman gereken 3 kritik gerçek var. Karşındaki kişiyle aylarca hatta yıllarca sürebilecek bir boşanma davasını psikolojik ve hukuki olarak kaldırabilecek misin? Çünkü bu süreç çoğu zaman yıpratıcı bir mücadeleye dönüşür. Onu tanıyorum dediğin eşini dava sürecinde ortaya çıkabilecek bambaşka yüzleriyle yüzleşmeye hazır mısın? Sabır, somut deliller ve net bir hukuki stratejiye sahip misin? Çünkü boşanma davalarında haklı olmak yetmez. Haklılığını ispatlaman gerekir. Bu üçü yoksa boşanma davası seni özgürleştirmez, sadece daha fazla yorar. İzninizle bu videoya bir de şöyle bir şey ben kendim ekleyeceğim. Bu 3 şeyi bilmeden evlenmeyin de zaten. Yani bu şöyle bir şey var. Yani karşınızdaki insanın neye dönüşeceğini böyle tip durumlarda bilerek imza atmakta fayda var diye düşünüyorum yani. Çok iyi adamdı, bir canavara dönüştü boşanırken diyorsunuz. Adam zaten baştan o canavarlık var. Onu görmeyi tercih etmek lazım. Kolay boşanacak insanlarla evlenmek lazım herhalde. Evet, yani. boşanabileceğin biriyle evlenmelisin ama şu da var. Süreç içerisinde çok değişen insanlar da gördük. Büyük aşkla başlayan evliliklerin bambaşka noktaya gittiğini de gözlemliyoruz. 40 yıl sonunda boşanmak isteyen insanlar var. Yani gerçekten artık torunları var falan ama boşanmak istiyor kadın. Adam da istiyor. Dolayısıyla yani aslında çok hayatla alakalı bir şey. Hiçbir şeyin bir garantisi yok. Ama tabii ki evlenirken belli bir noktaya kadar da o kişinin karakterini, hani mesela şiddete meyilli olup olmadığını Anlamaya gayret etmek. anlamaya çalışmak lazım yani. Peki son olarak özellikle şunu soracağım, çünkü bu sizin videoların altında da en çok yorumlanan şeylerden biriydi. Cep telefonu hikayesi. Şimdi ben şuna çok mailinin şifresini ver. Sosyal medyaların şifresini ver. Yani hani ben o şifrelere bakacağım kardeşim diyen kadın çok. Onun dışında bir program varmış. Bu telefonlarına koyuyorlar adamların. Oradaki WhatsApp konuşmaları kabak gibi programlar var. Şimdi mesela böyle bir durum var. Yani cep telefonunu mıncıklamak bir suç mu? Ya da cep telefonuna bakacağım diye bastırırsam karşı taraf benim suçlarım. Bu da evlilik müessesesinin çatırdadan bir şey olsa gerek. Yani benim karım benden sürekli telefon istese delirirdim herhalde sinirden. Mesela nasıl? Telefon ne kadar aktif rol oynuyor boşanmalarda? Eşinden 7/24 konum isteyenler var. Şimdi Evet. olmaz. Bu aşırı kıskançlık, aşırı baskı boşanma davasına kusur olur. İlaveten casus programla eşinizin mesajlaşmalarını okuyorsanız bu da haberleşmenin gizliliğini ihlal olur. Özel hayatın gizliliğini ihlal olur. Karı koca arasında mesajlar okunabilir, işte şifreler verilebilir gibi bir şey yok. Böyle bir hukuka uyarlık yok. Eğer rıza ile almadıysanız, bu kişiyi zorladıysanız ve verdiyse tamam, ama bunları kayıt altına alamazsınız. Bu kişiyi zorladıysanız bu kusur olur boşanma davasında, aşırı baskı, kıskançlık, hayatını kısıtlama anlamında. Eğer gizlice yaptıysanız da suç olur TCK kapsamında. Uyurken adamın parmağını telefona basıp gözünü açıp da bilmem ne falan, oralarda demek ki o artık suç olur. Belki orada bir şey buluyorsanız hani onu kendi stratejinizi yaratmak açısından hani kullanabilirsiniz. Son da şu an aklıma geldi. Bu da suç olacaktır ama sosyal medyada fake bir profil oluşturdum ben.
Bir hanımefendi şeklinde kendi kocamla flört ediyorum. Ettim, buluşma ayarladım, kendim gittim. Burada mesela gittim buluşmaya da merhaba dedim ve bu yaşandı. Burada mesela onun üstüne de boşanma davası açtım. Burada elim kuvvetli mi değil mi? Bu yaşanan meseleyi hukuki anlamda lehime mi aleyhime mi? Karşı taraf ne diyeyim? Bayağı konuştum. Sevgili Açıkçası burada kişinin kendi muvazasından faydalanmasını ben çok doğru bulmuyorum. Açıkçası burada ciddi anlamda bir kandırma var. Bunu sadakatsizlik olarak değerlendiremeyiz. Karşılıklı bir kusur var burada. Yani hatta bu bir erkeğe kurulan kumpas ise uzak erkek gibi. açısından tazminat doğurabilir. Çünkü Gerçekten gerçek bir sadakatsizlik yok burada. Bir muvaza var. Yani Bir şey hile var. hile var. Hani doğru. Ben mesela böyle olacağını düşünmemişim. Evet, adam tazminat davası açabilir, beni kandırdı. Açabilir yani çünkü ona kumpas kurduğu için, onu kandırdığı için. Sonuçta ortada bir sadakatsizlik yok. Bir eyleme dönüşmemiş yani gerçek bir sadakatsizlikten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla Bizde de var. işgal etti bizimkiler. Bizde de var. Demek ki bunu ama özellikle sormak istedim. Çünkü bunu yapan hanımefendiler var. Boşu boşuna yazışmayın. Kocanızla başka profilden bakın, hiçbir faydası yokmuş arkadaşlar. Yok ama en azından onlar açısından şöyle ya bu adam beni aldatabilir gibi bir sonuca varırlar kendi kişisel ilişkilerinde. Yani Bu evet, kadar yani. zaten ondan şüphelenince üşenmiyorlar, açıyorlar o profilleri. Yani o çok acı verici buluyorum bunu da. Hani insan kendi eliyle kendi kocasını başka bir kadınlamış gibi yaparak flört etmesi, görmesi falan çok acı verici. Kuduracığım aşkım, deneyim olabilir. Yapmamakta fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ezgi Hanım. Ben bunun bir devamını daha sonra size tabii çekmek isteyeceğim. Bunu yayınladıktan sonra, hatta bunu söyleyeyim. İzleyenlerden şey istiyorum. Yorumlara aklınıza gelen soruları yazın. Yani boşanma davaları ile ilgili. Ben bu kadar toparladım. Çünkü benim ilgimi çeken, merak ettiğim kısım daha çok burasıydı. Hani siz daha mesela şu an boşanma aşamasında olan, işte bu bambaşka şeyler yaşayan insanlar da yazarsa, biz Ezgi Hanım da burada emrivaki yaptım. Okey derse Yok, bir olur tabii ki, ne demek, memnuniyetle. bir boşanma serisi daha yapacağız ama uzun vadede herhalde telefon konusunu netleştirmiş olduk en azından. Çünkü o çok böyle hani WhatsApp konuşmalarının elimde falan, bakın o kadar da öyle değilmiş. Nasıl elde edildiği çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Su gibi aktı gerçekten. Çok keyif aldım. Ben de keyif aldım. Bir de çok açıklayıcı oldu. Bilmediğim mesela affetme meselesi, bakın çok önemli. İna ve sadakat arasındaki fark ne demek yani? Çok, ikisini aynı anlamda kullanıyoruz. Çok önemli. Sonra o dedektifler, sürekli reklamlar çıkıyor önüme. Dedektif bilmem ne, dedektif bilmem ne. Bakın o dedektifler çok bir fayda sağlamıyormuş. Aklınızda bulunsun diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Bir sonraki canlı yayında, efendim tekrar söyleyeyim ben. Pelinçin'in YouTube kanalını izliyorsunuz. Bir sonraki canlı yayında karşınızda olmak üzere veda ediyorum. Kanalı takip eder, abone olursanız çok sevinirim. Herkes kendine dikkat edin. Görüşmek üzere.